Bugün sizleri zamanın tozlu sayfalarını aralayarak Zerzevan Kalesi'nin kalbinde saklı kalan Mitras Tapınağı'nın derinliklerine götüreceğiz. Bu belgeselde tarihin en gizemli inanç sistemlerinden biri olan Mitraizmin sır perdesini aralayacak, antik ritüellerin ve kutsal ayinlerin büyüleyici atmosferini birlikte soluyacağız. Yapay zeka destekli görsel canlandırmalarımızla Mitras dinine kabul edilenlerin geçirdiği çetin sınavlara ve sırlarla örülü yolculuğuna tanıklık edeceğiz. Hazır olun. Çünkü bu yolculuk sizi sadece bir tapınağın değil, aynı zamanda insan ruhunun en derin gizemlerine götürecek. Tarihin karanlık köşelerinde saklanan bir inancın kapılarını aralıyoruz. Mitras. Roma dünyasının en gizemli ezoterik inancı olan Mitrasçılık, ardında ne bir yazıt ne de bir açık bilgi bırakmış, tüm dönemlerin merakını üzerine çekmiştir. Mitras tapınaklarının karanlık duvarları arasında gerçekleşen ritüeller, bugün bile tüm detaylarıyla bilinmemektedir. Bu nedenle Mitras inancı tarihin en büyük bilinmezliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Mitras'ı anlatmadan önce Zerzevan Kalesi'ne değinmeden olmaz. Zerzevan Kalesi, UNESCO tarafından geçici koruma altına alınmıştır. Roma İmparatorluğu için Mitras inancının başlangıç noktası, doğudaki en uç sınır garnizonu olan Zerzevan Kalesi'dir. Bu kale, Diyarbakır il sınırları içinde 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen bir antik kaledir. Kale, Mezopotamya'nın kuzey sınırlarını korumak amacıyla Roma İmparatoru Septimus Severus döneminde yapılmıştır. Zerzevan, özellikle stratejik konumu nedeniyle büyük bir öneme sahiptir. Kaleden tarihi Mardin, Nusaybin ve Mezopotamya Ovası gibi bölgelere hakim bir manzara sunulmaktadır. Kalede yürütülen kazı çalışmaları Profesör Doktor Aytaç Coşkun başkanlığında ve uzman ekibinin katkılarıyla devam etmektedir. Bu çalışmalarda elde edilen bilgiler kendilerinin akademik makalelerine dayanmaktadır. Mitras hakkındaki bilgiler, antik söylenceler ve arkeolojik bulgularla örülmüş bir yapboz gibidir. Her parça bu inancın gizemlerini biraz daha aydınlatır. Bu puzzle'da Zerzevan Kalesi en önemli parçayı oluşturuyor. Diyarbakır'da bulunan bu kale, Mitras'a giriş ritüelinin en iyi anlatıldığı alandır. Buradaki kutsal alan, bu ezoterik inancın kapılarının aralandığı, yeniden doğuşun simgelendiği bir başlangıç noktasıdır. Mitras'ın tarihi M.Ö. 1400 yıllarına kadar uzanır. Mitanni uygarlığında bir antlaşmayı onaylayan bir tanrı olarak adı geçen Mitras, Roma İmparatorluğu'nun askeri seferleri sonucunda bu tanrıyı batıya taşıdı. Mitras, Roma dünyasında Sol Invictus yani yenilmez güneş olarak yeniden doğdu. Özellikle Romalı askerler onun cesaret ve özgüven sembolü olduğuna inanarak ona bağlılıklarını sunmuş ve bu inanç askerler arasında yayılmıştır. Roma'da tek tanrılı inanca sahip olan bu din geniş bir coğrafyaya yayıldı. Mitras'taki bu gizemli yapılanma, aristokratlar, zengin tüccarlar ve hatta bazı Roma imparatorlarının katıldığı özel bir grubu temsil eder. Ancak Zerzevan'daki tapınak, bu seçilmiş çok az sayıdaki kişiyi ağırlamış ve ritüellerin gerçekleştiği kutsal bir alan olarak tarihteki yerini almıştır. Mitras kültürüne katılmak için adayın seçilmiş olması gerekiyordu. Ancak bu seçimle birlikte aday 12 ağır eziyetle karşılaşacaktı. Antik yazarlar bu eziyetlerin açlık, susuzluk, etin koparılması
dağlanması gibi korkutucu zorlukları içerdiğini belirtir. 7 hafta süren bu sınavları tamamlayan kişi ritüellerin sırlarına erişebilirdi. Eğer bu aşamalardan başarısız olur ya da vazgeçerse cezası ölümdü. Çünkü buraya girmek var, çıkmak yoktu. Ayrıca bu topluluğa katılmak için referans gösterilen kişinin de cezası ölümdü. Bu sebeple Mitras kültü ezoterik bir yapı olarak kalmıştır. Mitras dini inisiyatik bir sistemdi ve inananların 7 rütbeyi aşarak ruhsal bir yolculuk yapması gerekiyordu. Her rütbe ruhsal anlamda bir sınavı temsil ediyordu. Bu sırlı külte girebilmek için aday, fiziksel gücünü ve cesaretini göstermek amacıyla bir meydan okumadan geçerdi. Örneğin, karanlık bir mağarada yalnız kalmak ya da zorlu bir parkuru tamamlamak gibi sembolik bir dövüş ya da stratejik bir görevle adayın savaşçı ruhu ve disiplini test edilirdi. Ruhsal ve duygusal bağlılık için aday, Mitras'a ve kardeşliğe olan sadakatini göstermek amacıyla ciddi bir yemin ederdi. Bu yemin, kişinin kendini tamamen topluluğa adadığını kanıtlamasını gerektirirdi. Aday, kişisel arzularını bir kenara bırakıp topluluğun çıkarlarını önceliklendirdiğini göstermek için bir fedakarlık yapardı. Bu fedakarlık, sembolik ya da gerçek bir malı bağışlamak şeklinde olabilirdi. Sembolizm ve mitraik bilgi testinde adayın Mitras dini ritüellerini, mitolojisini ve sembollerini anladığını göstermesi gerekirdi. Özellikle boğa öldürme sahnesinin derin anlamlarını yorumlaması istenebilirdi. Ayrıca sır saklama yeteneği de önemli bir unsurdu. Mitraik topluluk sır tutmayı büyük bir erdem olarak görürdü. Adayın topluluğun sırlarını saklama yeteneği sınanırdı. Tüm bu eziyetlerden sonra aday, dine kabul edilme ritüelinin başladığı aşamayı geçer. Bu ritüel, boğa kurban etme ayinidir. Bu ayinde Mitras'ın boğa kanından yeryüzündeki tüm varlıkları yarattığına inanılır. Zerzevan Kalesi'ndeki kutsal kabul edilen alanda aday kan dolu bir çukurda vaftiz edilirdi. Ardından çukurdan çıkarak arınmak amacıyla yanda gördüğünüz dar çukurda uzanır. Bu, Mitras'ın kayadan doğuşunu simgeler. Burada bir süre uzandıktan sonra aday kalkar ve topluluk içinde kabul görür. Birlikte yemek yerler. Artık aday karga olmuştur. Karga, Mitras inancında güneş tanrısıyla ilişkilendirilir ve Merkür'ün mesaj taşıyıcısı olarak kabul edilir. Aday, bu aşamada artık toplumda yer edinmiştir. Bu seviyede bir öğrenci ya da çırak olarak görülür. İkinci aşama nişancıdır. Nişancı, sevgi, bağlılık ve arınmayı simgeler ve Venüs'le ilişkilendirilir. Üçüncü aşama askerdir ve Mars'la bağlantılıdır. Bu aşama cesaret, disiplin ve mücadele ile ilgilidir. Mars, savaşın gezegeni olarak bu aşamayı temsil eder. Dördüncü aşama Leo, yani aslandır. Aslan, güç ve liderlikle ilişkilidir ve Jüpiter'in otorite ve büyüklük sembolizmiyle bağlantılıdır. Beşinci aşama Pers'tir ve Ay'la ilişkilendirilir. Ay, değişim ve gizemin sembolü olarak bu aşamayı temsil eder. Altıncı aşama Güneş koşucusudur. Işığın ve yaşamın kaynağı olarak kabul edilir ve bu aşamanın temelini oluşturur. Son olarak 7. aşama Pater, yani babadır ve Satürn'le ilişkilendirilir. Bu aşama bilgelik ve sorumluluğun en yüksek seviyesini temsil eder. Satürn, zaman ve sınırların gezegeni olarak bu aşamayla bağdaştırılmıştır. Mitrasçılar sadece birer dindar değil, aynı zamanda usta astronomlardı. Mitras'ın sembolleri ve ritüelleri gökyüzüne bağlıydı. Tüm gezegenleri ve takım yıldızlarını iyi bilen bu grup,
gökyüzündeki düzeni yeryüzündeki ritüellerine yansıtırdı. Mitras inancı özellikle milattan sonra 2. yüzyılda Roma topraklarının tamamında yaygınlaşmış bir tek tanrılı din haline gelmişti. Ancak Hristiyanlığın imparatorluk dini olarak kabul edilmesiyle birlikte bu gizemli kült tarih sahnesinden silinmiştir. Mitraizm ve Hristiyanlık arasında bazı ortak noktalar bulunmaktadır. Bu benzerlikler genellikle ritüeller, semboller ve inanç sistemleri üzerinedir. İşte başlıca ortak noktalar. Mitraizm'de Mitras'ın doğumu genellikle 25 Aralık olarak kutlanır. Bu tarih Hristiyanlıkta İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel'le aynıdır. Her iki inançta da bu tarih günlerin uzamaya başladığı kış dönümüne denk gelir. Mitras, yenilmez güneş olarak tanımlanır ve ışığın karanlığa karşı zaferini temsil eder. İsa da dünyanın ışığı olarak tanımlanır ve aydınlanmayı, kurtuluşu simgeler. Mitraizm'de adaylar kan ya da kutsal suyla yıkanarak arınma yaşar. Hristiyanlıkta vaftiz, suyla yapılan bir ritüel olup günahlardan arınmayı ve yeni bir başlangıcı simgeler. Mitraistler topluluk içinde kutsal bir yemek düzenler ve bu yemekte ekmekle şarap paylaşılır. Hristiyanlıktaysa İsa'nın son akşam yemeğinde ekmek ve şarap paylaşılır. Bu günümüzde komünyon olarak anılır. Mitras'ın boğayı öldürme miti, hayatın ölümle yenilenmesini ve bereketin kaynağını temsil eder. İsa'nın çarmıha gerilmesi ve ardından yeniden dirilişi, insanlık için kurtuluş ve yeniden doğuşun simgesidir. Mitraizm, üyelerin inisiye olduğu gizemli bir yapıya sahiptir. Dışa kapalıdır ve yalnızca seçilmiş kişiler katılabilir. Erken dönem Hristiyanlıkta da bir dereceye kadar gizlilik içinde gelişmiştir ve ritüellerine yalnızca inananlar katılabilmiştir. Mitraizm'de bir hesap günü ve ruhların değerlendirilmesi inancı vardır. Hristiyanlıkta da kıyamet günü ve ahiret inancı önemli bir yer tutar. Mitras'a inananlar en yüksek rütbeye ulaşmış olan liderlerine pater yani baba der. Hristiyanlıkta Tanrı sık sık baba olarak anılır. Mitraizm ahlaki değerler, sadakat ve kardeşlik üzerine kuruludur. Hristiyanlık da sevgiyi, kardeşliği ve Tanrı'ya bağlılığı önceler. Bu benzerliklerin bir kısmı Mitraizmin ve erken Hristiyanlığın aynı dönemde Roma İmparatorluğu'nda şekillenmiş olmasından kaynaklanabilir. Ancak her iki inanç sistemi arasında derin teolojik farklar da bulunmaktadır. Zerzevan Kalesi, bir dizi gizemli ve komplo teorisine ilham veren bir yer olarak tarihsel ve modern spekülasyonların merkezine oturmuş durumda. Zerzevan Kalesi'nin antik yapıları ve bu yapılarla bağlantılı olan mitraik ritüellerin, bu büyük ailelerin geçmişte ve hatta günümüzde bile etkileşimde olduğu gizli toplulukların simgeleriyle örtüştüğü iddia ediliyor. Zerzevan Kalesi'nin antik yapıları ve bu yapılarla bağlantılı olan mitraik ritüellerin, bu büyük ailelerin geçmişte ve hatta günümüzde bile etkileşimde olduğu gizli toplulukların simgeleriyle örtüştüğü iddia ediliyor. Bunlara ek olarak bazı spekülasyonlar, büyük bir ülkenin bürokratının plan dışı bir şekilde Zerzevan Kalesi'ne geldiğini ve burada gizli gözlemler gerçekleştirdiğini öne sürüyor. Bu iddialara göre kalenin eski yapıları ve yeraltı alanları, büyük güçlerin ve gizli toplulukların bir zamanlar kullandığı bir gizli bilgi merkezi olarak önemli bir yer tutuyor. Teoriler, bu bürokratın kalede yapılan antik ritüellerin günümüzdeki dünya düzeni ve yeni dünya düzenine dair sırları açığa çıkarabileceği düşüncesiyle gözlem yapmak üzere geldiğini öne sürüyor. Bu tür olayların plan dışı olması, bazılarına göre bu gizli bilgilerin ve ritüellerin
kasıtlı olarak halktan saklandığını ancak hala bir güç mücadelesi aracı olarak kullanıldığını düşündürmektedir. Yine de tüm bu komplo teorilerinin çoğu bilimsel kanıtlardan yoksun ve gerçeklikten uzak iddialardır. Zerzevan Kalesi'nin tarihi, antik Mitraizmin izlerini taşırken bu tür gizemli anlatımlar ve spekülasyonlar daha çok insanların bilinmeyene olan ilgisi ve güçle ilgili korkuları üzerine şekillenmektedir.